Dünyanın en büyük fındık üreticisi olmamıza rağmen, birim alandan elde edilen fındık verimlerimiz her geçen yıl azalmaktadır. Fındık verimlerimizi aşağıya çeken en önemli faktörlerden birisi, topraklarımızın giderek asitleşmesidir. Fındık topraklarımızı asitleştiren yağmur suyudur. Yağmur suyu, havadaki karbondioksiti bünyesine alarak asitleşir. Temiz ve kirlenmemiş yağmur suyu bile asit yapıdadır. Asit yapıda toprağa düşen yağmur suyu, toprak içindeki hareketinde önüne çıkan kalsiyumu ve diğer alkali elementleri eriterek topraktan uzaklaştırır. Fındık topraklarımız, ülkemizin en fazla yağış alan Karadeniz bölgesinde yoğunlaşmıştır. Fındık topraklarımızın büyük çoğunluğunda toprak pH'ları 5,5'un altına inmiş durumdadır. Toprak asitliği, 3 ana faktör nedeniyle fındık verimlerini düşürmektedir. Asitlik, organik maddenin parçalanmasını engeller. Fındık topraklarımız asitleşirken, fındık topraklarımızdaki organik madde miktarı parçalanamadığı için giderek yükselmiştir. Organik maddeyi parçalayan aktinomisetler, 6,2 ile 7,8 arasındaki pH'lara sahip olan topraklarda yaşayabilir. Fındık topraklarımızdaki asitlik, aktinomisetlerin yaşamasına uygun olmadığı için, organik madde parçalanamadan, yani fındık bitkisine faydası dokunmadan birikmektedir. Bu yüzden fındık topraklarımızın büyük çoğunluğunda, organik madde miktarı %2'nin üzerine çıkmıştır. 1 dekar fındık toprağının 0,10 santimlik katmanındaki ağırlığı yaklaşık 125 tondur. Yani her bir dekar fındık toprağında yaklaşık 2500 kilogram organik madde mevcuttur. Ancak topraktaki asitlik, organik maddeden fındık bitkisine besin maddesi transferini engeller. Asitlik nedeniyle organik maddeden yeterli gıdanın alınamaması, fındık bitkisinde verimlerimizi düşürmektedir. Asitlik, besin maddelerinin etkenliğini düşürür. Asitlik, gübrelerin etkenliğinin azalmasına neden olur. Asit topraklarda, besin maddelerinin etkenliğindeki bu azalış, uluslararası diyagramda bariz bir şekilde görülmektedir. Asit topraklarda, fosfordaki etkenlik azalışı oldukça belirgindir. Örneğin, fosforun etkenliği, pH'sı 7 olan topraklarda %100 iken, pH'sı 5,5 olan topraklarda %80 azalarak %20'lere düşer. Asitlik nedeniyle fosforun etkenliğinde meydana gelen bu azalma, fındık bitkisinde verimlerimizi düşürmektedir. Asit topraklarda ciddi miktarlarda kalsiyum eksikliği görülür. Kalsiyum, makrobesin maddesidir. Kalsiyum, bitkilerin mutlak ihtiyaç duyduğu besin maddeleri içindedir ve miktar olarak topraktan en fazla kaldırdığı besin maddeleri arasındadır. Kalsiyum, bitki içinde hareketli değildir. Bitkinin yaşlı organlarından genç organlarına taşınamaz. Bu nedenle bitkiler yaşam süresi boyunca toprakta kalsiyum eksikliği hissetmemelidir. Neredeyse tüm bitkilerde geçerli olmak üzere, kalsiyum eksikliğinin genel belirtisi, sürgün gelişiminin azalması ve bitkilerdeki bodurlaşmadır. Toprakta yeterli kalsiyum bulunmaz ise, fındığın genç yapraklarında sarartılar ve kıvrılmalar görülerek sürgün verimi azalır. Kalsiyum noksanlığı nedeniyle, fotosentez kalitesinde meydana gelen azalma, fındık bitkisinde verimlerimizi düşürmektedir. Fındık verimlerimizi yükseltmek için, fındık topraklarımızdaki pH'ları 6,5 seviyelerine çıkarmamız gerekir. Toprak pH'larını yükseltmek için, asitliği yok etme gücü en yüksek olan kalsiyum oksit formundaki granül barkisan tarım kirecini uygulamak gerekir. Granül barkisan tarım kireci, fındık bitkisinde nasıl uygulanır? Uygulanacak granül barkisan tarım kireci miktarı, toprağın asitlik derecesine göre belirlenir. Asitliğin kuvvetli olduğu topraklara daha fazla, asitliğin az olduğu topraklara daha az uygulanır. Bu yüzden, ilk önce ziraat mühendisleri tarafından, toprağın pH ve satürasyon derecesine göre, uygulanması gereken tarım kireci miktarı belirlenmelidir. Belirlenen granül barkisan tarım kireci ihtiyacı, ocakların taç iz düşümüne gelecek şekilde ve mümkün olan en yüksek genişlikte dairesel bir şekilde uygulanabilir.
Granül Barkisan tarım kireci uygulanan dairesel alan, ne kadar geniş tutulursa, uygulamadan elde edilecek başarı o kadar yüksek olacaktır. Granül Barkisan tarım kireci, bu fındık bahçesinde, ocak başına 5 kilogram gelecek şekilde ve 1 metre genişlikteki dairesel bir alana uygulanmıştır. Uygulama esnasında eldiven, kapalı toz gözlüğü ve maske kullanılması ihmal edilmemelidir. Asitlik toprağın içindedir. Bu nedenle granül barkisan tarım kireci, el veya makine çapaları ile toprağın içinde karıştırılmalıdır. Toprağın asitlik durumunu gösteren pH derecesinin her yıl ölçülmesinde fayda vardır. Granül barkisan tarım kireci uygulaması ile toprakta kalsiyum eksikliği giderilirken pH değerleri yukarı çıkacak, fındıkta verim ve kalite artışı sağlanacaktır.